Merhabalar sevgili Aslan ve yükselen burcu Aslan, ay burcu Aslan olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Aslan burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım senin için akacak olan enerjiler nelerdir sevgili Aslan burcu. Son kez kartlarımı senin için karıştırıyorum. İlk kartımız Kupa Şövalyesi. Kartların tamamını açalım ve bu şekilde yorumlarımızı yapalım. Para sekizlisi. Bakalım nedir bu diyelim. Yıldız kartı çok güzel. Aslında burada hani güzel bir gelişme var. Yani yeni bir tahtın kurulmasıyla ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti. Fakat burada bak şimdi kupa yedilisi, kılıç yedilisi bunlar çok sıkıntılı. Hani böyle tam yükseleceğim derken hani şey demiştim ya... bir taht sallanabilir sevgili Aslan burcu. Yani bu geçtiğimiz 7'li vadelerdir, 8'li vadelerdir. Özellikle kariyer hayatımla ilgili mücadele verdiğim bir konu. Tam tepeye çıktım, tam yükseldim, tam zaferimin tadını çıkartacağım deme noktasında tahtın sallanabilir. Hemen şöyle bir bakalım. Nedir diyelim. Bakın burada rakipler, düşmanlar, aldatılma, kandırılma o kadar çok yoğun ki arkadaşlar. Bakalım nedir bu, yani o cümlenin devamında ne olacak diyelim. Aziz en sevdiğim kader çarkı. Bakalım. Son kartlarımızı alalım. Destenin altında da büyücü kartı gelmiş sevgili Aslan burcu. Son bir kart daha alacağım üzerine. Yani burası biraz, evet tamam işte bu, yani güneş kartı senin kartında geldi ve kılıç ası, tamam. Desten çok rahatladım şu an arkadaşlar. Destenin altında da büyücü kartı geldi. Bu demek oluyor ki ve adalet arkadaşlar. Yani bakın evet burada sallanan bir şeyler var. Hani şey demiştim ya, bakın orada denge. Şimdi sevgili Aslan burcu, burada şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tüm bunlar, bunları zaten anlatacağım birazdan ama hatta şöyle yapalım, sırasıyla gidelim arkadaşlar. Adalet ve büyücü kartı dursun. Tam burada işte hani tahtım sallanıyor deme noktasında bir krallık kurulabilir sevgili Aslan burcu. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bir şeyler bitti derken hani ya aslında her şey çok güzel gidiyordu, tıngır mıngır. Evet hani mücadele ettiğim şeyler vardı. Bazı yalanlar, dedikodular, iftiralar ya da yanlış giden durumlar. Senin bilerek veya bilmeyerek yanlış yaptığın veya yürüttüğün işler varsa bunlar açığa çıkabilir ki pek çoğunuz için çıkmış olabilir. Burada rakipler, düşmanlar var. Aynı zamanda bir gözetim altında olduğunu da gösteriyor. Ama tüm bu yaşadığın etkiler, ben olumsuz etkileri direkt söylemiyorum arkadaşlar, biliyorsunuz. Yumuşatarak söylüyorum. O da tedbir amaçlı. Çünkü hani oraya çok fazla odaklanabilir kişiler diye açıkçası. Burada rakipler, düşmanlar var. Bir güç mücadelesi var. Sanki böyle gerçekten bir savaşın içindeymişsin gibi açıkçası sevgili Aslan burcu. Ve geçtiğimiz 7'li vadelerdir. 7 hafta, 7 aydır, 5 hafta, 5 aydır bununla ilgili bir mücadele de veriyor olabilirsin. Hani burada çok yükseldim, bir şeyler çok güzel gidiyor derken tahtın sallanabilir ama sonrasında diyor ki tahtın sallansa da daha büyük bir krallık geliyor diyor sevgili Aslan burcu. Burası çok güzel. Ve burada şoka uğradım. Ya ne oldu? Hani bir anda bitti, sallandı, yıkıldı, gitti. Bunlar açığa çıktı. Bir yalan oldu, bir şeyler oldu yani burada. Ama deme noktasında seni daha çok büyük bir şoka uğratabilecek. Hani dedim ya, tahtın sallanabilir ama büyük bir krallık geliyor. Böyle güzel bir etkiden var. Hani şimdi zaten yıldız kartıyla birlikte bir de güneş gelince ben direkt şunu aldım. Hani sen zaten doğuştan yıldızsın. Zaten doğuştan starsın sevgili Aslan burcu. Ama bu dönemde evren, sistem, sen ne dersen de sana çok daha geniş, çok daha büyük, çok daha... Bakın burada zaten hani büyücü kartı ve adalet arkadaşlar. En sevdiğim ikili diyebilirim. Burada çok güzel yeni bir yolun hayatına girmesi. Yeni bir sahnede, hatta diyor ki bak sana yeni bir sahne veriyorum. Ve o sahnenin yıldızı sensin. Evet, sen zaten doğuştan yıldızdın. Doğuştan stardın. Doğuştan kraldın sevgili Aslan burcu. Ama burada öğrenmen gereken bir şeyler vardı. Öğrenmen gereken bir şeyler vardı. Tamamlaman gereken eksikler vardı. Bunları tamamladın veya tamamlıyorsun. Bakın pek çoğunuz için bu durum geçmiş süreç arkadaşlar. Pek çoğunuz da bu durumun içerisindesiniz. Önümüzdeki 4'lü vadeler ve 5'li vadeler çok önemli olacak ve 3'lü vadeler senin için çok ama çok önemli olacak.
Yani burada yeni bir sahne veriyorum. Sahnenin yıldızı sensin. Zaten öncesinde o oyunu oynamak için tecrübeler atlattın. Yapman gereken elemeleri yaptın. Hani bir elemeden, bir sınavdan geçmişsin gibi düşün. Böyle bir etkiden bahsediyor aslında. Ve burada kendine yeni bir kimlik yaratabilirsin. Yeni bir kimlik oluşturabilirsin. Evet, yaptım, bitti, öğrendim, oldu, bitti, gitti, gitti. Hatta diyorsun, yepyeni bir sürece geçiş yapıyorsun. Bakın, şok üstüne şok. Bittim derken yeniden bir şeylerin doğması ve orada yeniden parlama ile ilgili sevgili Aslan Burcu. Ve burada kariyer hayatınla ilgili sürpriz bir teklif, sürpriz bir başlangıç, sürpriz bir gelişme. Pek çoğunuz için tamamen bambaşka bir yol değişikliği olabilir. Ama hayır, ben kariyerimden memnunum. Zaten severek yaptığım bir işin içerisindeyim diyorsan Aslan Burcu. Oranın büyümesiyle ilgili, orada ayıklanması gereken bir şeyler varsa ya da senin tamamlaman gereken eksikler varsa bunların da değişmesiyle ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti sevgili Aslan Burcu. Hani şunu söyleyebilir pek çoğunuz, dilerim izleyen bütün arkadaşlarım nasiplenir. Bu arada buraya kadar geldiysen lütfen abone olmayı da unutma. Hani bunu bile bu kadarını edememiştim ya da edemiyordum. Hani bu kadar güçlü yeni başlangıcı ben bile hayal edemiyordum diyebilirsin. Hani bu kadar çabuk da beklemiyordum diyebilirsin. Yani çünkü burada ateş etkisi de çok yüksek. Bazılarınız yaşadığınız durumlardan dolayı hastalanmış olabilirsiniz. İstemeyerek de olsa bir yerden bir yere gitmiş olabilirsiniz. Zaten buradaki değnek şövalyesi, o sahneyi hatırlıyorsunuz değil mi? Hani başım ağrıyor artık, mazlumu getirin bana diye, işte mazlumdan öcünü almak gibi bir durum sevgili Aslan Burcu. Ve burada aşk hayatınla ilgili de çok yeni ve güçlü bir aşkın, ilişkinin başlaması var. Bu kişi sanatla ilgilenen biri olabilir, bu alanlarla ilgilenen biri olabilir. Çok böyle eğitici, öğretici ama çok zor. Gerçekten bana kök söktürüyor. Hani hissediyorum, biliyorum diyebilir bazılarınız için. Çünkü bazılarınız için hayatınızda olan biri, bazılarınız için ise yeni girecek olan biri. Bazılarınız da belki biliyorsunuz, belki birebir tanışmadınız. Böyle de olabilir arkadaşlar. Ama diyor hani bak, kadersel bir karşılaşma var. Yani o kişiyle olan süreciniz de tamamen kadersel olacak. Zaten hiçbir şey tesadüf değildir. Ama hani burada birazcık bana kök söktürdü diyebilirsin. Ama günün sonunda ya bu kadarını beklemiyordum. Hani bu kadar güzel bir ilişki olabileceğini beklemiyordum diyebileceğim bir güzellikle karşılaşmak var. İlişkisi olan arkadaşlarım zaten hani o siz almayın. Yani sizin ilişkiniz çok daha güçlenebilir arkadaşlar. Ve burada ateş etkisi. Aslan, yay, koç, aslan, yay, boğa, oğlak, kova, terazi, bu burçlar olabilir kişilerin yükseleninde ve güneş burcunda arkadaşlar. Ve burada yaratıcılık da çok ön planda ya. Yaratıcılık, liderlik, medya, sosyal medya ile ilgili işler olabilir. Devlet ile ilgili işler olabilir aynı şekilde. Buralarla ilgili bir ilerlemek var diyebilirim sevgili Aslan Burcu. Yani bir projenin parlaması, bir fikrin parlaması, İçsel olarak da bir güçlenme var. Yani burada içsel olarak da var, dışsal olarak da var. Her anlamda kendine güvenmek var. Bir şeylerin gerçekten büyümesi var ve büyüdükçe de sen kendine inandıkça da, ki inancın daha da çok artacak. Ben yapabilirim enerjisine daha çok geçeceksin. Yani bir taşınma var burada, bir ilerleme var ve sen buna uyum sağlıyorsun. Hani bir şeyler ilerledikçe daha fazla uyum sağlıyorsun Aslan Burcu. Ve burada arkadaşlar ben bir de görünür olmak aldım. Yani toplum önünde görünmek, yaptığın işin görünmesi, daha çok kitleye ulaşmayla ilgili ya da çevrenin genişlemesiyle ilgili güzel etkiler var açıkçası. Ama burada hani böyle fazla gurur, fazla kibir, ego, bu senin hani asıl benliğini ortaya çıkartabilecek duygulardan birazcık uzak durman lazım. Ve burada hani ben bilirim, ben yaparım, işte ben ondan birazcık uzak durman lazım. Anlatabiliyor muyum? Hani tek bir tane kral vardır, ormanın tek bir kralı vardır. O da benim gibi. Hani sen yapmazsın da hani senin gölge tarafın birazcık seni kışkırtabilir. Buna karşı dikkat et açıkçası. Ama burada şöyle bir durum var. Her şeyi ya da herkesi mutlu etme çaban da olabilir mesela sevgili Aslan Burcu. Bakın, her şeyin dengesi arkadaşlar. Bunu her tarafa dokundurabiliriz açıkçası. Yani burada şöyle bir durum var.
Enerjinde, birikiminde ya da bilginde kaçak oynayanlar olabilir. Yani senden bir şeyleri alıp götürmek isteyenler olabilir. Ve burada artık sen şu noktaya geliyorsun. Ben hani güneş gibi parlıyorum, kendimi biliyorum, artık yeni sahnemdeyim. Sahnenin yıldızı zaten benim. Ormanın da tek bir kralı olur, evet, ama dengedeyim. Paylaşmayı da biliyorum. Ve artık bundan sonra enerjimi de, emeğimi de, kalbimi de hak edenlere veriyorum, emenlere değil sevgili Aslan Burcu. Böyle bir etki var arkadaşlar. Yani burada liderliğini konuşturacaksın. Liderliğini konuş. Burada çok güçlü bir adalet var arkadaşlar. Kendi liderliğini konuşturacaksın sevgili Aslan Burcu. Kalbinin seni yönlendirmesi de çok önemli olacak. Ama burada bir de hani etkiler çok yüksek olduğu için zoraki giden bir şey yok. Zoraki giden bir şey yok. Hani bu yeni değişimde, yeni süreçte sen de ona çok rahatlıkla ayak uydurabileceksin açıkçası. Eğer burada şimdi kılıç edilse birlikte eğer senin takındığın maskeler varsa ya da olduysa bunları da açığa çıkartacaksın açıkçası. Evet, hani burada böyle bir hata oldu. Evet, ben yaptım. Hani kabul ediyorum. Düzeltiyorum gibi. Bak bunda da ayrı bir cesaret gelecek sana. Evet. Şimdi bakalım diğer kartlardan Aslan Burcu arkadaşımıza gelecek olan mesajlar nedir diyelim. Arkadaşlar hani en başta şey söylemiştik ya, tahtın sallanacak ama hani daha büyük bir krallık kurulacak demiştik ya. İşte orada zaten gerçek liderliğin o zaman ortaya çıkacak. Hani gerçek liderler kriz anında ya da hani çok acı çekmeden çok başarılı olunmaz. Yani bunları çok büyütebiliriz tabii ki. Çok fazla örnek de verebiliriz ama hani o kadar vaktim yok. Böyle bir etki var sevgili Aslan Burcu. Yani kriz anında bir şeylerin parlaması var. Kriz anında örneğin ya da çok sıkıştığın bir şeye çok bunaldın. Tak bir fikrin, bir projenin, bir eserin, bir çalışmanın gelmesi. Vahiy deriz ya arkadaşlar. Mesela sanatçıları düşünün. Bir şey üretiyorsun ya da bu hayatınızın her aşamasında olabilir. Yani meslekten bağımsız söylüyorum arkadaşlar. Kalbin çağrısı, kalbinin sesini dinle, ihtiyacın olan her şeye sahipsin. Kalbinin derinliklerinden gelen hislere kulak ver diyor sevgili Aslan Burcu ve dayanıklılık. Şimdi arkadaşlar benim çok sevdiğim bir söz vardı, hatırlıyor musunuz? Onu aslan resminin üzerine yazmışlardı. Seneler önce gördüğüm bir sözdü. Yani tam da aslanın üzerine yazmaları çok enteresan değil mi? Yaralarından utanma, onlar senin bir savaşın galibi olduğunu gösterir. Yani bu benim çok sevdiğim bir söz, o yüzden ara ara söylüyorum. Şimdi bak burada diyor ki bunun üzerine dayanıklılık. Şimdi durma, devam et. Azminin karşılığını alacaksın. Neredeyse o noktaya geldin, hayallerine bağlan. Hani burada demişti ki ya tam bir şeyler düzeldi derken yine yamulan bir şeyler var. Aslan Burcu. İşte orada ayıklanması gereken şeyler ayıklanacak, temizlenmesi gereken şeyler temizlenecek. Ve arkadaşlıklar, yeni insanlarla tanışmaya veya arkadaşlarınla daha derin bağlantı kurmaya hazırlan. Bu dönem ruhunu canlandırmanıza yardımcı olacak dedi. Yeni arkadaşlara dahil olmak, yeni çevreye dahil olmak, bu enerjilerde hayatına akacak. Değerlendirip değerlendirmemek senin elinde. Enerjiler gelir gider, gelir gider arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Çok gergin bir enerji vardır. O an sen alman gereken öğretiyi zaten aldıysan onu hafifletirsin. Yani her şeyi sağlatmak da vardır. Hafifletebilirsin, büyütebilirsin ya da onu çok farklı bir şekilde kullanabilirsin. Fırsat vardır, gelir. Dersin ki mesela o an şartların müsait değil. İşte yapamam, edemem. Bir sürü neden söylersin. Fırsat gelir, kaçar gider mesela. Ama nefes aldığımız sürece öğretilerimiz devam eder arkadaşlar. Fırsatlarımız da hep vardır. Bunu da unutmayalım. Ve değişim. Hani yeter ki biz oradan öğrenmemiz gereken şeyi öğrenelim. Ve değişim. Seni bekleyen hayata sahip olmak için bazı isteklerinden vazgeçmeye hazır ol dedi. Yani pek çoğunuz içinde bu şekilde çalışabilir arkadaşlar. Yani ben yeni bir sürece geçiş yapıyorum ama burada bırakmam gereken şeyler de var sevgili Aslan Burcu. Ve netlik. Netlik elde etmek için alanını birazcık genişlet. Böylece önünde uzanan muhteşem geleceği görebilirsin dedi. Son bir kart daha alacağım Aslan Burcu için. Bakalım ne gelecek? İstediğin şey
İlkbaharda senin olacak, yeniden doğuş, ruhsal yenilenme, sevgi ve gelişme ilkbaharda dedi. Bu da çok küçük bir mesaj olabilir sevgili Aslan Burcu ve barışma. Geçmişinden biri hayatına geri dönüyor, unutma, geçmişine dönüp dönmemek senin elinde. Aslanlarda tam bir ayıklanma gibi bir şey var arkadaşlar, bakın. Yani bunları birazcık yan etki olarak aldım ama tam böyle bir ayıklanma, temizlenme, aydınlanma. Hani dedi ki bir taht sallanıyor ama büyük bir krallık geliyor gibi. Öyle bir etki var, öyle bir geçiş var. Ve diğer kart diyor ki yetki. Gücünü kullanmak için kendine izin ver, sandığından daha güçlüsün diyor sevgili Aslan Burcu. Peki arkadaşlar, enerji akışı bu şekildeydi Aslan Burcu. Videonun üst kısmına ve yorum kısmına çok tatlı bir olumlama yazacağım. İstersen o olumlamayı, yani güzel enerjileri aktif etmek için yorum kısmına yazabilirsin. Ya da mavi yeşil kalp koyabilirsin. Ya da sadece güneş emojisi koyabilirsin. Yeşil kalp kalp çakramızı temsil etsin. Mavi kalp de boğaz çakramızı temsil etsin arkadaşlar. Ya da bence kendi olumlamanı kendin yaz sevgili Aslan Burcu. Sen kendine ne söylerdin? Ya da bu açılımın sende oluşturduğu etki nedir? Bunu yazabilirsin. Her şey güzel kalbine göre olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kal.